Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Chico ile Dino'nun 2 haftadır aynı kafesi paylaşmaları ve bu süre içinde edindiğim gözlemleri aktaracağım. Öncelikle Chico 1,5 yaşında, tip bir sarıyüz muhabbet kuşudur. Erkektir. Dino ise yine 1-1,5 yaşlarında, çekinik benekli bir muhabbet kuşudur. Chico erkek, şu an kafesin teline tırmanan. Sarı olan da Dino'dur. Erkek muhabbet kuşlarının cereleri açık mavi tonuna dönmektedir. Çiftleşme dönemi geldiğinde, kızgınlaştığında. Dişi muhabbet kuşlarının cereleri ise kahverengi ve koyu kahverengi tonlarına dönmektedir. Şu an cere renklerine baktığımız zaman ikisi de çiftleşmeye hazır görünüyor. Chico yuvalıktan aldığım bir kuş. Annesi ve babası ile kardeşleri hariç benim dışımda bu zamana kadar başka hiçbir kuş görmedi. Dino ise yaklaşık 25-30 civarı kuşla aynı kafeste yaşayan bir kuştu. Eşleştirmeden önce, aynı kafese koymadan önce aklımda birkaç soru işareti vardı. Anlaşabilecekler mi, kavga edebilecekler mi acaba diye. Bir dönem öncesinde arka planda gördüğünüz tezgah üstü satıcılarda bulunan kurmalı oyuncak var. Mavi civciv. Chico'nun bugünlere biraz daha alışkın olması için aldığım bir oyuncaktı. Dönem dönem onunla ilgilendi. İlk başlarda korktu tabii. Sonra alıştı. Ama çok ilgi göstermemişti. 2 haftalık süreç içerisinde hep aynı kafeste durdular. İlk bir haftası Chico'nun tek yaşadığı eski küçük kafeste durmuşlardı. Geçtiğimiz pazartesi günü daha rahat ve mutlu olacaklarını düşünerek biraz daha büyük bir kafes aldım. Bir haftadır aynı kafeste yaşıyorlar. Büyük kafesi aldıktan sonra tabii yuvalığı da taktım. Yavaş yavaş hazırlanması için. Bazı kaynaklarda yuvalık olmadan muhabbet kuşunun, özellikle dişi muhabbet kuşunun çiftleşmeye yaklaşmayacağı söyleniyordu. Kafeste su, yem, mineral blok, gaga taşı ve kalamar kemiği var. Son bir hafta bu büyük kafese geçtikten sonra Dino, yani sarı olan dişi kuşum, her gün sürekli kalamar kemiğini ısırdı, gagaladı, tüketti. Kuşların arasında gördüğünüz gibi şu an bir sıkıntı yok. Ufak tefek gaga atmalar dışında bu şekilde anlaşıyorlar genelde. Gaga teması oldu. Chico her fırsatta Dino'ya ağız yoluyla yem kusuyor. Birbirlerini kaşımaları ya da birbirlerine ayak atma durumlarını henüz gözlemleyemedim tabii. Ee, Birbirine sarılarak ya da temas halinde uyumalarına dair bir gözlemim de olmadı. Yani bir iki ayı bulabildiği söyleniyor bazı kaynaklarda çiftleşmelerinin. Şu an için herhangi bir sorun yok. Aynı kafeste anlaşabiliyorlar. İlave olarak mama, kızgınlaştırıcı yem ya da kızıştırma sesleri, videoları dinletmedim. Olabildiğince kendi doğal halleriyle çiftleşmelerine olanak sunmak istedim. Sonuçta kendimizi de onların yerine koyduğumuz zaman, tanımadığımız bir karşı cinsle bizi aynı odaya koydukları zaman hemen çiftleşme eğilimi göstermeyeceğiz. Dino'nun, sarı olan dişi kuşumun e, yuvalığı kemirdiğini, kafasını arada içeri sokup baktığını ama henüz içeri girmediğini söyleyebilirim. Kafesin telleri ve yemlikleri kemiriyor. Az önce dediğim gibi kalamar kemiğini bol bol ısırıyor, kemiriyor. Chico da aynı şekilde kemirgenliği arttı bu dönemde biraz. Bol bol konuşuyor, kafasını sallıyor. Dino'nun üzerine gidiyor, kur yapıyor. Hem kur yapıp kafa sallıyor, aynı zamanda geçmiş dönemlerde öğrettiğim kelimeleri de konuşarak Dino'ya söylediği için
İlginç bir görüntü oluyor. Şu an video çektiğim esnada hem konuşup hem kur yaptığına şahit olamadık yalnız. İleriki dönemlerde denk geldiğinde onu da gösteririm sizlere. Bu hızla giderse çiftleşene kadar Dino'yu konuşturabileceğini düşünüyorum Chico'nun. Çünkü baştan sona öğrettiğim sıralı tüm o kelime ve cümleleri her fırsatta tekrarlıyor. Dinlenme ve uyuma süreleri haricinde. Bugün ilave olarak 3 yemlikten birisinin içine yarım yumurta attım kabuklarıyla birlikte. Ayrıca da suluğunun yanına başka bir yemliğe sadece diğer yumurta yarısını koydum. Üzerine de birkaç yem serptim. Şu an için yumurtaya çok rağbet göstermediler. Yalnız kalamar kemiği ve mineral blok şeklindeki e, gaga taşına da her fırsatta Dino özellikle kalsiyum ihtiyacını gidermek ve kalsiyum depolaması için kullanıyor. Bunlarla vakit geçiriyor. Ee, Yakın zamanda birbirlerine daha da iyi alışacaklarını ve Dino'nun eve, kafese, yuvalığa alıştıktan sonra kızışmalarının da etkisiyle çiftleşme sürecinin gerçekleşeceğine inanıyorum. Şu an için sizlere aktarmak istediğim bu kadar. E, Kendi gözlem ve deneyimlerimle alakalı eksik olduğum, dilimin sürçtüğü yerler varsa kusura bakmayın. Sorularınızı ve paylaşımların altına yorum yaparak düşüncelerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.